Hey sen, oyun geliştirmek isteyen ama her bir alanda fazla bilgisi olmayan birisi misiniz? Ya da oyun kodlamasına, modellemesine falanla filanına ayıracak fazla zamanınız yok mu? Bu video serisiyle oyun geliştirme sürecini hızlandıracak ve eksik olduğunuz alanlarda ise her bir videoda tanıtacağım farklı işlevlere sahip yapay zeka araçları sayesinde en kötü ihtimalle şimdi dursun sonra değiştiririm diyebileceğiniz asetler oluşturabileceksiniz. Öyleyse her videonun klasiği olan ChatGPT ile başlayalım. ChatGPT neredeyse herkesin bildiği bir yapay zeka aracı olduğundan kısaca bahsedeceğim. Kendisi yapay zeka destekli bir asistan ve bizlere bilgi sağlamak, sorularımızı yanıtlamak ve çeşitli konularda yardımcı olan bir şey. Ben ChatGPT'ye sorduğumda kendisini böyle tanımladı. Benim tanımıma göre de merhaba diyorsun, merhaba diyor. Sohbet muhabbet yapabiliyorsun. Çok uzun bir matematik problemi veriyorsun. Tak diye cevabını veriyor. Türk dizi önerisi yapmasını istiyorsun. Yapıyor. Herhangi bir konuda makale yazmasını istiyorsun. Yazıyor. Bir Türk dizisi senaryosu yazmasını istiyorsun. Yazıyor. Senaryoyu beğenmiyorsun. Bunun gibi yapmasını istiyorsun. Yapıyor. Program için kod yazmasını istiyorsun. Yazıyor. Ve bunlar gibi daha fazlasını yaptırabiliyorsun. Kısacası istediğimiz gibi hor kullanabileceğimiz bir yapay zeka aracı. Biz bu videoluk sadece kod yazmasını isteyeceğiz. Sizler isterseniz oyununuzun hikayesini, temasını, nasıl bir oynanışın olacağını yani kısacası oyun hakkındaki bilgileri de oluşturabilirsiniz. Sitemizin adresi chatgpt.com. Önce ChatGPT'ye tatlı bir dille Unity 3D kullanarak oyun yapacağımı belirtiyorum. Biraz boş yapmasını bekledikten sonra oyunun nasıl bir oynanış olacağını yazdım. O da bana oyun geliştirmek için gereken adımları falan sıraladı. Bıdı bıdı yapma kral. Artık ChatGPT bıdı bıdı yaptığın yeter. Hemen bana WASD tuşlarıyla hareket kontrolleri ve mouse ile de karakterin yön kontrollerini yaz. İyi güzel hoş da bu kod iki boyutlu oyun için hemen düzelttirelim. Böyle daha iyi. ChatGPT'den aldığım kodları hemen yeni açtığım script'e yapıştırıyorum. Karakterimizi kontrol etmek için bir kapsül adam sonsuza kadar düşmesin diye de bir zemin koyuyorum. Script'i kapsül adama da ekledik mi tamamdır. Bu adımları da ChatGPT'den takip edebilirsiniz. Artık deneme vakti ve olmadı. Neden? Hemen ChatGPT'ye soralım bakalım. Hatayı kopyalayıp soruyorum. Dediğine göre karakter rigid body'si eksikmiş. Hemen ekleyelim. Ve tekrar deniyorum. Hareket ediyor ama patates çuvalı gibi. Hemen soralım çözüm neymiş? Beyaz lebelendikten sonra derlemeyi anlatamadığımdan mıdır nedir? Anladın mı? Porat bilmem ne anladın mı? Bakmaz. Sorunumuzu işe yarayacak bir çözüm bulamadı. Sorunumuzu ise eklediğimiz rigid body'deki bazı dönme eksenleri kapatmadığımız anda şimdi mis gibi çalışıyor. Şimdi karakterimize bizle beraber gelecek bir kamera kontrolü lazım. Hemen istiyoruz. Kopyala, yapıştır ve kaydet. Hemen başlatalım. Kamera karakterin içine girdi. Neyse hemen sorununu bildirip ikincisini yapmasını istiyorum. Tamam güzel. Yeni kodumuzu da kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve tadım vakti. Size şunu söylemeliyim ki bu kamera kontrol sistemi acayip hoşuma gitti. İyi iş çıkarmış. Sadece bir tek sıkıntısı vardı. O da kamera ve karakter kontrolünün beraber uyum içerisinde çalışmadığından sola gitmek istediğimde kameraya göre değil de karakterin soluna doğru gittiğimizden ben her zaman istediğimiz sonucu vermiyor. O yüzden hemen düzeltilmesi gerek. Bir süre ChatGPT'ye laf anlatmaya çalıştıktan sonra istediğimi yapamadım maalesef. O yüzden sadece kameranın offsetini düzenlemekle yetindim. Silah mekaniğine geçmeden karakterime biraz çeki düzen verdim. İşte son hali fiyakalı değil mi? Şimdi silah mekaniği için ChatGPT'den yardım dilenebiliriz. Ateş ediyor ama nedense mermiler olduğu yerde duruyor. Yine rigid body'si yüzünden oluyormuş. Hatayı vermediğinden farklı bir sorun var sanmıştım. Neyse. Ek olarak ChatGPT'ye merminin belli bir mesafe sonra yok olmasını sağlayan bir script de yazdırdım. Sonra silah scriptinden mermi scriptine göre güncellemesini isteyerek tüm sorunu ortadan kaldırdık. Artık bu mükemmel oyunu Steam'de yayınlayarak para kazanabilirim. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Normalde 10 tane yapay zeka aracını tek videoda incelediğim bir içerik yapmıştım ama 600 gösterimde 6 izlenme gelmediği için silip baştan yaptım. Umarım bu video hoşunuza ve işinize gelmiştir. Ek olarak bu serinin sonunda bu seri boyunca kullandığımız yapay zeka araçlarıyla bir oyun ortaya çıkarmaya ve yayınlamayı deneyebilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.